Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra örgü köşemden size selam verdiğim için çok mutluyum. Bugün konumuz bandana. Biliyorsunuz bu aralar çok popüler. Ben 2 yıl önce örmüştüm bu bandanayı kendim için. Hatta şöyle krem rengi bunu örmüştüm. O sene çok da kullandım. Çok fazla tarifi sorulmuştu ama takip edenler biliyor, bir süredir YouTube videosu çekemiyorum. Kişisel sebeplerden ötürü diyeyim. Umarım artık burada daha fazla göreceksiniz beni yeniden. Şimdi bandana ile açılışı yapmak istediğim çok beklenen bir tarifti çünkü. Şöyle bir saçımda nasıl durduğunu görün. Benimle aynı ölçüde örmek isterseniz en azından duruşu bu şekilde. Çok farklı şekillerde kullanılabilen bir model. Bunlar biliyorsunuz. Eğer boyunu nasıl uzatacağınızı videoda anlatıyorum. Daha büyük örüp şal olarak da kullanabilirsiniz. Ya da şöyle şu boyun flora olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Yine çok tatlı duruyor. Bir de bu ara çok sık görüyorum kemer olarak bile şöyle pantolon bellerinde çok fazla kullanılıyor. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Zincirini uzatabilirsiniz. Boyunu yükseltebilirsiniz. Bunların hepsinden bahsediyorum videonun içinde. O zaman hazırsanız buyurun başlayalım. Bir de şöyle ördüğüm bandanaları yakından göstermek istiyorum size. Bunların ikisini merserize iplikle ördüm. Krem rengi ve maviyi. Bunu da şimdi birlikte öreceğimiz %50 koton, %50 akrilik karışımlı bir iplikle ördüm. Bence üçü de gayet güzel oldu. Uçlarına şöyle boncuklar ekledim. Siz de istediğiniz renklerde boncuk veya farklı bir aksesuar kullanabilirsiniz. Güzel oluyor. Şöyle kenara alalım bunları ve malzeme bilgilerimize geçelim. Az önce de söylediğim gibi %50 koton, %50 akrilik ipliğim. Kalınlığı bu şekilde. Ben 2,5 milim tığ kullandım. Şöyle 4 numara 2,5 milim diye geçer. Elinizin sıkılığına göre istediğiniz kalınlıkta bir tığ kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçü. Bir de şöyle renkli boncuklarım var. Ucuna tekrar ekleyeceğim. Şart değil ama güzel duruyor. Hazırsanız tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle ipliğimi sağlamlaştırdım ve 8 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ilk yaptığım zincire geri dönerek bir ilmek kaydırmayla bağlanıyorum. Böylece bir tane halkam oluşuyor. 3 tane zincir çektim. Bu halkanın içine örerek başlayacağız öncelikle. İpliği tığıma doladım. Halkanın içerisine batıyorum ve tığımdaki ilmekleri 2 seferde çıkarıyorum. Bu zinciri de saydık. 2 tane trabzan yapmış oldum. 3 tane zincir çekiyorum. İpliği tığıma doladım ve yine halkanın içine bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar doladım. Bir tane daha ikili trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum. İpliği doladım ve son defa trabzanlarımı öreceğim. Birinciyi ördüm. İpliği tığa doladım. Tığdaki ilmekleri 2 seferde çıkarıyorum. Hiç bilmeyenler de varsa aramızda buna ikili trabzan diyoruz. Bu şekilde söyleyerek devam edeceğim. Böylece ilk turumu tamamlamış oldum. Başlangıcımız bu şekilde. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim ve şöyle parçayı elimde ters çevirdim. İpliği tığıma doladım. Şuradaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım ve bir tane daha ikili trabzan yaptım.
3 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Birinciyi ördüm. Doladım ipliği ve ikinci ikili trabzanımı da ördüm. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim. Aynı şekilde şuradaki boşluğun içini de öreceğiz. Şimdi öncelikle tarifimizin tabanını oluşturuyoruz. İpliği tığa doladım ve buradaki boşluğa geldim. Şöyle ikinci ikili trabzanımı da yaptım. Tekrar 3 tane zincir çektim. İpliği doluyorum ve 2 tane daha ikili trabzan örüyorum aynı boşluğun içine. Bu tur da bitti. Şöyle bir parça var elimizde. Tekrar 3 tane zincir çektim ve parçayı elimde ters çevirip yeni tura başlıyorum. İpliği tığıma doladım. Buradaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar doladım. Bir tane daha ikili trabzan ördüm. 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Kenarlarda her zaman bu işlemi yapacağız. Birkaç tur ördükten sonra alışacaksınız zaten. Şimdi 3 tane zincir çektim. Bu sefer de buradaki boşluğun içini öreceğim. Şuradaki 3 zincirin içini örüyorum. İpliği tığıma doladım. Bir tane ikili trabzan ördüm. 3 zincir çektim. İpliği doladım ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Şu en sondaki boşluğa geldim. Yine şundan yapacağız. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane daha ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Ve aynı yere 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın şu an zemini oluşturduk. Üç tane zincir çektim. Çekeceğimiz zincir sayısı her zaman 3. Aklınızda kalsın. Bakın burası kenar, burası diğer kenar. Bu iki kenar her zaman aynı şekilde başlayacak ve devam edecek. Bandanamız bitene kadar. Doladım. Yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Üç tane zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan ördüm. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Bir alt sırada şurada 2 tane ikili trabzan örmüştük. Şu. Hemen boşluğun yanında olanın tepesine bir tane sık iğne ördüm. Kenarı tamamladım böylece. Artık orta kısımdan büyütmeye başlıyoruz. İpliği tığıma doladım ve şurada gördüğünüz V var ya, bunun içine 10 tane ikili trabzan öreceğim. İpliği tığıma doladım. 2 seferde çıkardım. Doladım. 2 seferde çıkardım. Şurayı saymayın. Kafanız karışmasın. Şu an 2 tane yaptım. 8 tane daha yapıyorum. Toplam 10 tane olacak.
10. ikili trabzanımı ördüm ve bakın yine bir alt sırada 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi de ilkinin tepesine. Şuradayım ve zincir çekmedim. İlkinin tepesine bir tane sık iğne ördüm. Şimdi 3 tane zincir çektim. Şu kenarı yapacağız. Yine ipliği doladım ve şuradaki V'nin içine 2 tane ikili trabzan ördüm. Tekrar 3 zincir çektim. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan ördüm. Bakın artık desenimiz yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Şimdi yeni tura geçiyoruz. 3 tane zincir çektim. Parçayı tekrar döndürdüm. Yine şu kenarı yapacağız. Artık birkaç tur sonra burayı göstermeyeceğim. İyice oturana kadar gösteriyorum. Şu V'nin içine 2 tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Ve yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çektim. Şurada gördüğünüz kabuk diyelim, kabukları arttırmaya çalışacağız. O yüzden ona zemin hazırlıyoruz bu sırada. Şurayı yaptık. 3 tane zincir çektik. İpliği doladım. Bakın tam şu nokta. Az önce hani sık iğne yapmıştık şu dolgulara başlamadan önce. Sık iğne yaptığımız yerin tepesine. Şuraya tığımı battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. İpliği doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Çünkü şu V'den oluşturmak istedim buraya da. Bir sonraki turda içini dolduracağız. Bir sırada V'leri arttıracağız. Bir sonraki sırada da içlerini dolduracağız. Örnek bu şekilde ilerleyecek. İstediğiniz boya gelene kadar aynı şekilde öreceksiniz. Şimdi burada ilk V'yi yaptım. 3 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine battım ve bir tane sık iğne ördüm. İpliği dolamadan direkt battım ve ördüm. Şimdi 3 tane daha zincir çektim. Şimdi de şurada olması gereken V'yi öreceğiz. İpliği tığıma doladım. Bakın şu son trabzanın ilmeği biz şurada. Yine dönüşte sık iğne yapmıştık buraya. Onun tepesine örüyoruz. Bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan ördüm. Böylece ikinci V'yi oluşturmuş oldum. Şuralar. Her turda bir artıyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. İpliği tığa doladım ve artık kenar noktasına geldim yine. Şuradaki V'nin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Şöyle görünecek parçamız. Bakın. Burası bu şekilde. Şurada 2 tane V'niz var. Burada 1'di. Burada 2 oldu. Her turda bir artacak bu kabuklarımız. Kenarlarsa hep aynı şekilde devam edecek. Karmaşık gibi görünen ama 3-4 tur ördükten sonra birkaç saatte örebileceğiniz çok pratik bir model aslında. 3 tane daha zincir çektim. Parçayı elimde çevirdim. İpliği tığa doluyorum. Yine şurasını yapacağım. Burası hiç değişmeyecek arkadaşlar.
3 zinciri çektikten sonra direkt şuradaki V'nin içine 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane ikili trabzan örüp iç kısımda örneğimizi devam ettireceğiz. Tekrar gösteriyorum. 3 zincir çektim, ipliği doladım. 2 tane ikili trabzan ördüm. Üç tane zincir çektim tekrar. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan ördüm. Üç tane zincir çekiyorum ve şu ikili trabzanlardan şu ikincinin tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi ipliği tığa doladım. Zincir çekmiyorum burada. Buradaki V'nin içine 10 tane ikili trabzanımı öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncuyu da örüyorum. Daha sonra bakın şurada ortaya batmıştım. Tekrar onun tepesine batacağım şimdi. Bir tane sık iğne öreceğim direkt. Battım ve sık iğnemi yaptım. Bu şekilde görünecek. Tekrar ipliği tığıma doladım. Zincir çekmiyorum yine. Şuradaki V'nin içini dolduruyorum. 10 tane ikili trabzan ile. Onuncu ikili trabzanımı ördüm ve zincir çekmeden şuradaki ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile bağlandım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. İpliği doladım. Şimdi yine şu kapanışımızı yapacağız. Buradaki V'nin içine 2 tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim ve aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve parçayı tekrar ters çeviriyorum. Bu turumuz da bu şekilde bitti. Yine şu kısmını öreceğiz şimdi bir alt sırada yaptığımız gibi. Artık burayı göstermiyorum. Biraz hızlanalım. İpliği dolayıp şuraya 2 tane ikili trabzan, buradaki V'nin içine 3 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi boşlukları oluşturmaya devam edeceğim. 1 2 3 tane zincir çektim. İpliği doladım. Şuraya bir V yapacağız. Buraya battım ve bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Tekrar şuraya, aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Şu şekilde ilk V'mi oluşturmuş oldum. Bu sırada da 3 tane V oluşturmamız gerekiyor. 3 tane zincir çektim. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu sefer V'yi yapacağız. İpliği tığa doladım. Şurada şu ikisinin tam orta noktasına
Buraya sık iğne örmüştük bir alt turda hatırlarsanız. Sık iğneyi ördüğümüz noktaya bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Böylece bir V daha yapmış oluyoruz. 3 tane zincir çekelim. Tekrar 3, 4, 5. trabzanın tepesine bir sık iğne yapalım. Bakın ikinci V'yi de oluşturmuş olduk. Bir üst turda bunların içini dolduracağız bu sefer. Kenarlar hep aynı kalacak. Şimdi son V'mizi de yapalım. 3 tane zincir çektim. Bu sefer de tam şuraya, şurada sık iğne yaptığımız noktaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. İpliği doladım ve artık buradaki V'nin içine şu kapanışımızı yapacağız. 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane ikili trabzan. Evet. Şimdi içlerini doldurmaya geçiyoruz. 3 tane zincir çektim yine. Parçayı ters çevirdim. Artık burasını göstermeyeceğim. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Son ikili trabzanımı da yaptım. Ve 3 tane zincir çektim. Şuradaki ikinci trabzanın tepesine sık iğnemi yaptım. İpliği doladım. Buradaki V'nin içine 10 tane ikili trabzan örüyorum. On tane trabzanı ördüm. Tam şu 2 tane zincirin ortasına sık iğne yaptığımız yere tekrar sık iğne ile bağlanıyorum. İpliği tığa doluyorum. Şimdi de buradaki V'nin içine 10 tane trabzan örüyorum direkt. Zincir çekmeden. 10. ikili trabzanımı da ördüm ve yine zincir çekmeden şu tam tepedeki sık iğneye bir sık iğne ördüm. İpliği doladım. Yine zincir çekmiyoruz. Bu sırada zincir çekme sadece başlangıçta ve bitişte var. Şu orta kısmı yaparken zincir çekmiyorsunuz. Şuradaki V'nin içine dolduruyorum şimdi de. 10 tane ikili trabzan. 10. ikili trabzanımı örüyorum ve şu ilk trabzanın tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. Çünkü kapanıştaki trabzanlarımızı öreceğiz. Buradaki V'nin içine 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane daha ikili trabzan ördüm ve bu turu da tamamlamış oldum. 3 tane oldu artık. Her turda bir tane artacak. Şimdi yine dönüş turumuzda zemini hazırlayacağız. Daha sonra dolgularımızı dolduracağız. Örnek tamamen böyle ilerliyor arkadaşlar. Çok basit. İstediğiniz boya gelene kadar örebilirsiniz. Ben bunlardan 12 tane elde edene kadar ördüm. Benim için yeterli bir boy. Küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir iki tur daha beraber örelim. Ondan sonra bitmiş haliyle buluşalım. İyice otursun kafanızda desen istiyorum. Yeni başlayanlar da olabilir çünkü.
3 tane zincir çektim tekrar. İpliği doladım ve başlangıç sıramı yapıyorum. 3 tane zincir çektim. İpliği doladım ve ilk V'yi oluşturacağım şimdi. Şuraya geldim. 3 zincir çektim tekrar. Ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani aslında tarifin olayı 3 zincir ve şu V'leri doğru noktalara yapmak. Gerisi su gibi akıyor. Buna da eliniz hızlıca alışacaktır diye umuyorum. 3 tane daha zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine sık iğne ile bağlandım. 3 zincir çektim. Ve ikinci V'yi yapmak üzere ikisinin ortasına battım. Bir tane ikili trabzan. 3 zincir. Bir tane ikili trabzan aynı yere. Ops. Pardon. Üç zincir daha çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine battım. 3 zincir çektim. Yine şu ikilinin ortasına bir tane V yaptım. Üç zincir çektim. 5. ilmeğin tepesine sık iğnemi yaptım. 3 zincir çektim ve şuradaki noktaya sonuncu V'yi yapıyorum. Toplam 4 tane V yapmış oldum burada da. İkili trabzan, 3 zincir, aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Bakın şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane V'yi oluşturduk. Bu kısımlar dediğim gibi sağ ve sol taraf her zaman aynı. Yani son V'yi yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim ve şuradaki kapanış işlemini yapıyorum yeniden. Üç zincir çektim tekrar. Parçayı çevirdim ve şimdi de V'lerin içine doldurma sırasına geldik. Tekrar başlangıcı yapıyorum. Şimdi burayı tekrar göstereceğim. 3 tane zincir çektim ve ilk olarak şuraya bir sık iğne ördüm. Daha sonra yani V'leri doldurmaya başlarken şuranın dibinde olmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. İpliği doladım ve ilk V'nin içine 10 tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. 10. ikili trabzanı yaptım. Burada da şu bir alt turda şurada zincirlerimiz vardı. Şuraya sık iğne yapmıştık ya. Bunun tepesine batacağım yine direkt. Bir sık iğne yapacağım. Şu dolguların arasında zincir olmayacak. Şu görüntüyü sağlayabilmemiz için. Ona dikkat etmelisiniz. Tekrar ipliği doladım ve yine V'nin içine doğrudan 10 tane ikili trabzanımı örmeye başladım. Şöyle görünmesi gerekiyor. 10. ikili trabzanı yaptım. Tam ortaya geldim yine. Bir tane sık iğne ördüm. İpliği doladım ve tekrar 3. V'nin içini doldurmaya başladım. 10 tane ikili trabzan. Yine 10.'yu yaptım. Şu noktaya sık iğnemi örüyorum ve son V'nin içini doldurmaya başlıyorum şimdi. Son ikili trabzanımı da ördüm ve şuradaki trabzanın tepesine sık iğne ile bağlandım. 3 tane zincirimi çektim ve kapanışı yapıyoruz. Şuradaki V'nin içine 2 tane ikili trabzan, 3 zincir,
2 tane ikili trabzan. Ve bu turu da bu şekilde tamamlamış olduk. Toplam 4 tane kabuğumuz oldu. Şöyle göstereyim. Ben geri döndüm 3 zincir çekerek. Şu başlangıçtaki işlemi yaptım. 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane ikili trabzan. Şimdi buraya dönerken zincir boşlukları yani V'leri oluşturacağım. Nasıl yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de 5 tane V oluşturuyoruz bu sırada. Artık biraz hızlı geçeceğim buraları. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 3 tane zincir çektim ve ilk noktaya V'yi oluşturuyorum. Nasıl yapıyordum? Bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan ördüm. İlk V'yi yapmış oldum. Şimdi şuraya geçeceğiz. Nasıl geçiyoruz? 1, 2, 3 tane zincir çektim yine. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine bir sık iğne ördüm. İkinci V'yi yapmak için 3 tane zincirimi çektim. İpliği doladım ve şuraya bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere ikili trabzanımı ördüm. Ve ikinci V'yi yapmış oldum. Şimdi 3, 4 ve 5. V'yi yapalım. Tekrar buluşalım. Son V'yi de yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki V'nin içine kapanıştaki işlemi yapıyorum. Evet, yeni tura başladım. Başlangıcımı yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5. Burada oluşturduğumuz 5 tane V'nin içine dolgularımızı dolduracağız. Burada başlangıç ve bitiş kısmına dikkat ediyorsunuz. Kalanı zaten tamamen aynı. 3 tane zincir çekip ilk olarak buraya sık iğne yapmayı unutmayın. Bunu yaptıktan sonra ipliği dolayıp direkt V'nin içine geliyorsunuz. 10 tane ikili trabzanı yapıyorsunuz ve şu tepe kısmına sık iğne ile bağlanıyorsunuz. 10. ikili trabzanımı da ördüm ve şu noktaya sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde buraları da dolduralım. Son dolguları tamamladıktan sonra bağlantıyı şuraya bir sık iğne ile yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip yine şurada kapanışımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi bir üst sırada 6'ya çıkaracağız bunu. Onun için ne yapıyoruz? Zincirimizi çektik. Şurayı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buralara bir önceki sırada yaptığımız gibi V'leri oluşturacağız. Daha sonra içlerini dolduracağız. Bu şekilde örnek devam edecek ta ki 12 tane kabuk olana kadar. Tamamlayıp tekrar bitişte buluşalım. Evet, ben 11 tane kabuk olana kadar arttırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi bu aşamada küçük bir çocuk için örüyorsanız bence bu boy yeterli. Daha bile kısa bırakabilirsiniz. Şimdi bunu ölçüyorum sizin için. Şöyle 21 santim, şurayı da alırsak 22 santim diyebiliriz. Ben kendim için bir tur daha örüyorum. 12. turu da yapıyorum. Bunun yine başlangıcını ve bitişini hatırlatmak istedim size. Şöyle hatırlatma derken göstersem yeterli olur bence. Burada yine başlangıcımızı yapıyoruz her zamanki gibi. Bu sefer de V'lerimizi şuralardan yaparak başlıyoruz. Bakın 1,
2. Şu boşluklara yapıyoruz her zaman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şuraya 12.'yi yaparak bitiriyoruz. Şimdi V'leri yapıp yeniden buluşalım. Son turu beraber geçelim. Evet, V'lerimiz de hazır. Tam 12 tane V'yi oluşturdum. Geri döndüm. Şu başlangıç noktasını yaptım yine ve 3 tane zincir çektim. Şuradaki trabzanın tepesine bir sık iğne ördüm. Tekrar ipliği doladım ve ilk V'nin içine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 10. trabzanımı da ördüm. Şuradaki noktaya bir tane sık iğne yaptım. Aynı şekilde bu V'lerin içine de doldurup sırayı tamamlıyoruz. Evet, son turu da tamamladım ben. Tam 12 tane kabuğumuz oldu burada. Şöyle bir elinizle düzelttirip ölçebilirsiniz. 23 santim diyebiliriz. Bir ütü buharı basmanızı tavsiye ediyorum. Çok esnetmeden. Ben bunları da ütülemedim henüz. Daha muntazam duracaktır ilmekleriniz. Şimdi bitiş kısmını yapalım beraber. Aslında bitiş kısmında da bir şey yok. Ben bu kısmı özellikle böyle bıraktım. Çünkü saçta gerçekten çok şık duruyor öne geldiği zaman. Bağlamak için ben 45 tane zincir çektim burada. Zincir sayısını tabii ki de arttırıp azaltabilirsiniz. Biraz uzun kesiyorum. Ucuna boncuk dikeceğim çünkü. Şimdi bu tarafı tamam. Diğer tarafa geçtim ve bu sefer ipliği ekleyip o şekilde çekeceğim zincirimi mecburen. Bakın buranın başlangıcı neresiydi? Şu. Başlarken 2 tane trabzan yapıyoruz ya, ilkinin tepe noktasından biraz uzun bırakın, gizlemesi kolay olur. Şuradan geçiriyorum ve burada da 45 zincir çekiyorum. Evet, ipliğimizi kesebiliriz. Ve bandanamız hazır. Boncuğu nasıl eklediğimi de göstereyim. Belki boncuk eklemek isteyenler olur. Evet, şöyle pudra pembesi yakışır diye düşündüm. Şöyle şu şekilde ekliyorum ve zincirlerin arasından dikkatli bir şekilde yürüterek sağlamlaştırıp kesiyorum. İsterseniz ipliklerin ucunu çakmakla yakarak sabitleyebilirsiniz ama bu iplik atmadı. Atmayan bir iplik, o yüzden ben yapmadım. Diğer tarafı da geçiriyorum. Evet, diğer tarafı da diktim ve sağlamlaştırarak kestim.
Bu rengi de çok sevdim. Siz en çok hangi rengi beğendiniz? Çok merak ediyorum, veya hangi renk öreceksiniz? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ördüğünüz bandanaları benimle paylaşmak isterseniz Instagram'dan beni etiketleyebilirsiniz. Merakla takipte olacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.